Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Annemin Örgü Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem güzel hem şık, gösterişli, hızlı ilerleyen güzel bir model yapacağız. Bu iki şiş örgü modelimiz sevgili hanımlar. Şöyle orta kalınlıkta bir iple hazırlayacağım. Şöyle gördüğünüz gibi orta kalınlıkta bir ip kullanacağım. Şöyle sevgili hanımlar. Evet, sizler de bu güzel modeli benimle birlikte yapmak isterseniz iplerinizi, şişlerinizi hazırlayın. Buyurun hep birlikte yapalım. Şöyle sevgili hanımlar 3,5 milim şişlerimi kullanacağım. Sizler de yapmak isterseniz buyurun hep birlikte yapalım. Ben ilmeklerimi atarken sizler de henüz kanalıma abone olmadıysanız abone olup yorum ve beğenilerinizle destek verirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. 5 ve 5'in katları artı 4 ilmekten oluşan desenimizin kurulumuna geçiyorum. Şöyle 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Şimdi 5 ve 5'in katlarından olan ilmeklerimizi attık. 2, 4, 5. 2, 4, 5, 2, 4, 5. Artı 4 ilmek atıyoruz arkadaşlar. Modeli tamamlamak için. 1, 2, 3, 4. Yani şişimizde şimdi 19 ilmek var. 5 ve 5'in katları artı 4 ilmekle deseni kurmaya başlıyoruz. Modelimizin arka sırasında şöyle sevgili hanımlar, burası hazırlık sırası, modelime dahil değil. Kenar ilmeğimi şöyle yeni başladığım için ördüm. 2 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3 ilmek ters. 1, 2, 3. 2 ilmek düz. 3 ilmek ters. Burası hazırlık sıramız bizim. Bakın. 2 ilmek düz, 3 ilmek ters. 2 ilmek düz, 3 ilmek ters. 1, 2, 3. 2 ilmek düz. Kenar ilmeğini de ters olarak ördüm. Evet, hazırlık sıramızı tamamladık. Şimdi modelimizin birinci sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada 2 ilmek ters örüyorum. 3 ilmek düz. 1, 2, 3. 2 ilmek ters. 1, 2, 3 ilmek düz. 1, 2, 3. 2 ilmek ters. 3 ilmek düz. 1, 2, 3. 2 ilmek ters ve kenar ilmeği. Evet, modelimizin birinci sırasını bu şekilde örmüş olduk. Modelin ikinci sırası ve arka sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine aynı şeyi yapıyoruz. İlmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenar ilmeğinden sonra 2 düz, 3 ters. 2 düz, 3 ters. 1, 2, 3. 2 düz, 3 ters. 1, 2, 3. 2 düz ve kenar ilmeği. Evet, modelimizin ikinci sırasında da bu işlemi yaptık. Modelimizin üçüncü sırasındayım. Ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters. Bakın 3 ilmek düz. 1, 2, 3. 2 ilmek ters. 3 ilmek düz. 1, 2, 3. 2 ilmek ters. 3 ilmek düz. 1, 2, 3. 2 ilmek ters. Kenar ilmeğini de ters ördüm. Evet, modelimizin 3. sırasında da bakın bu işlemi yaptım.
Modelimizin 4. ve son sırasındayız. Biz modelimize şekli 4. sırada veriyoruz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın 2 ilmeğim düz. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek düz. Burada 3 tane ters ilmeğim var. 1, 2, 3. Şu ters ve düz ilmeğin arasındaki şu boşluktan bir ilmek alıyorum. Uzattım. Doladım, yani arttırdım. 3 ilmeği de birlikte örüyorum. Yani yine 3 ilmekten 3 ilmek elde etmiş oldum. 1, 2 ilmek düz ördüm. Yine 1, 2, 3 bakın. Düz ve ters ilmeğin arasından boşluktan bir ilmek aldım. Uzattım, doladım, arttırdım. Yani 3 ilmeği birlikte ördüm. 2 ilmek düz örüyorum. Yine burada 1, 2, 3 bakın 3 ters ilmeğim var. Ters ve düz ilmeğin arasındaki şu boşluktan bir ilmek alıyorum. Uzatıyorum, doluyorum. Sonra bu 3 ilmeğimin üçünü birlikte örüyorum. 2 ilmek düz. Kenar ilmeğini de ters ördüm. Evet, modelimizin 4. ve son sırasındaydık hanımlar. Şimdi bir model anlatmış oldum. Model ilerledikçe kendini gösterecek arkadaşlar. Gerçekten harika bir model ortaya çıkacak, göreceksiniz şimdi. Evet, modelimizi şöyle bir kez daha kuralım, daha anlaşılır olsun. Modelimizin arka sırasında hazırlık sırasını yaptıktan sonra ön sırasından 1. sırasını yaptık. Şimdi burada da 2. modelimizin 1. sırasını yaparak modelimizi tekrar edelim. 4 sırada bir kendini tekrar eden bir model. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters örüyorum. Bakın biz modeli sadece 4. sırada şekillendiriyoruz. 2 ilmek ters, 3 ilmek düz. 1, 2, 3. 2 ilmek ters, 3 ilmek düz. 1, 2, 3. 2 ilmek ters, 3 ilmek düz. 1, 2, 3. 2 ilmek ters. Bir kenar ilmeğini de ters ördüm. Evet, ikinci modelimizin 1. sırasına bakın bu şekilde hazırlamış oldum. Şimdi modelin 2. sırasındayız. Arka sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek düz örüyorum. 3 ilmek ters. 1, 2, 3. 2 ilmek düz. 3 ilmek ters. 1, 2, 3. 2 ilmek düz. 3 ilmek ters. 1, 2, 3. 2 ilmek düz ve kenar ilmeği. Evet, modelin 2. sırasında bu şekilde yaptık. Modelin 3. sırasındayız. Ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters örüyorum. 1, 2. 3 ilmek düz. 1, 2, 3. 2 ilmek ters. 3 ilmek düz. 1, 2, 3. 2 ilmek ters. 3 ilmek düz. 1, 2, 3. 2 ilmek ters ve kenar ilmeğini de ters ördüm. Evet, modelimizin bakın arkadaşlar 3. sırasında bu şekilde yaptık. Şimdi modelin 4. sırası ve son sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3 bakın ters ve düz ilmeğimin arasından şuradan boşluktan bir ilmek aldım. Uzattım, doladım. Bu 3 ilmeğin üçünü birlikte topladım. Bu şekilde. 2 ilmek düz. Yine 3 ilmek tersim var. Bakın ters ve düz ilmeğin arasındaki boşluktan bir ilmek aldım. Doladım.
3 ilmeğin üçünü bir topladım. 3 ilmekten yine 3 ilmek elde ettik. 2 ilmek düz. Bakın 1, 2, 3. 3 ilmekten hemen şu üçüncü ters ilmek ve düz ilmeğin arasından boşluktan ilmeğimi aldım, doladım. 3 ilmeğimi birlikte ördüm. 2 ilmek düz, kenar ilmeğini de ters ördüm. Evet, modelin 4. ve son sırasında da bakın bu işlemi yaptım. Model ilerledikçe kendini gösteriyor arkadaşlar. Şimdi birinci modeli hazırladım, ikinci modeli de yaptım. Bu ikinci modeli, birinci modeli ve ikinci modeli nasıl koyduysak üçüncü modelimizde aynı şekilde yapacağız. Modelimizin birinci sırasına tüm ilmekleri düz öreceğiz. Hemen burayı da bir geçelim. Bakın üçüncü modelin birinci sırası. 2 ilmek ters, 3 ilmek düz. 1, 2, 3. 2 ilmek ters, 3 ilmek düz. 1, 2, 3. 2 ilmek ters, 3 ilmek düz. 2 ilmek ters ve kenar ilmek. Evet, bakın üçüncü modelimizin de birinci sırasını bu şekilde kurmuş olduk. Gerçekten modelimiz çok güzel bir model. Gördüğünüz gibi. Şimdi arka sırada ikinci sırasını yapacağız. Ön sırada üçüncü sırasını, tekrar arka sıraya dördüncü sıraya geldiğimizde de modelimize şekil vereceğiz. Şimdi modelimizin ilerlemiş halini görelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, modelimizin ilerlemiş hali bu şekilde. Oldukça güzel, kolay, harika bir model. Ben sizlere şöyle yakından da göstereyim. Bakın, gerçekten hem şık hem gösterişli, harika bir model. Şöyle bir yelek yapar gibi kenar patı hazırladım arkadaşlar. Şöyle. İster yelek yapın, ister hırka yapın, ister süveter yapın. Yani ister şal yapın, ister bebek battaniyesi yapın, pantolonlarda kullanın şu deseni, patiklerde kullanın. Dilediğiniz, istediğiniz her yerde kullanabileceğiniz çok amaçlı ve çok hızlı ilerleyen harika bir model. Evet, harika diyorum. Gerçekten çok nefis, güzel bir model arkadaşlar. Bakın. Evet, beğenmişsinizdir umuyorum. Arkadaşlarınızla, dostlarınızla, sevdiklerinizle de paylaşırsanız çok mutlu olurum sevgili hanımlar. Bazı arkadaşlarımız diyor ki hanımlar, hemen kısaca özetlemek istiyorum. Yeleğin bir tarafı uzun olmuş, bir tarafı kısa olmuş. Sevgili hanımlar, hazır lastik kullandığınız zaman bu şekilde düşer. Çünkü her sırasında bu kısım örüldüğü için ve hazır lastikte şu kenarda düzlerimiz örülmeden yapıldığı için bu şekilde oluyor. Ve bu şekilde olması en doğru olandır. Hani bu yaka kısmında, bu kenar patında esneme, sünme, uzan olmaz. Şu altı da şöyle uzamaz arkadaşlar. O yüzden sizler de genellikle bu lastiği kullanırsanız gerçekten çok güzel olur. Tabi her türlü lastiği kullanabilirsiniz. Evet, dediğim gibi dilediğiniz tüm örgü modellerinde kullanabileceğiniz bu güzel modeli ben sizlere bırakıyorum. Sizler de bir yorum, bir beğeni bırakmayı unutmayın diyorum. Beni her nereden izliyorsanız, yurt dışından, Türkiye'mden tüm takipçilerime saygılar, sevgiler gönderiyorum. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.